Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ünlü bir markanın çanta yapımını sizlerle paylaşacağım. Birebir aynısını yaptım. Yapımı çok kolay, görünümü çok güzel. Günlük kullanabiliriz, plaj çantası olarak kullanabiliriz. İçini göstereyim. Büyük bir çanta. Askıları, kağıt ip kullandım. Aynı ölçülerde yaptığımızda 340 gram ip kullandım. Yapımına başlayalım. Kağıt ip kullanıyoruz. Çile olarak satılıyor. Sarıp yumak haline getiriyoruz. İki çeşit tığ kullanıyorum. 3,5 numaralı, 4,5 numaralı tığ. Tabanda 3,5 numaralı tığ kullanıyorum. İpimi aldım. Bir tane zincir çektim, kilitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 42 adet zincir çekelim. 42 adet zincir çektim. Tığımı almıyorum. Hemen yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. 2 tane ilmeğim var. İkisini birden çektim. Sık iğne yaptım. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Her bir zincirin içerisine sık iğne yaparak uç noktaya gelelim. Uç noktaya geldim. En son zincirimizin ilk başladığımız zincirin içerisine batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2. Bir tane daha batırıyorum. 3. 3 tane sık iğne yaptım. En son zincire. Dönüşümüzü sağlamış olduk. Burada ilk başladığımız sık iğnenin karşısına gelecek şekilde batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin karşısına gelecek şekilde sık iğne yapıyoruz. Karşılıklı gelecek şekilde sık iğne yaparak uç noktaya gelelim. Uç noktaya geldim. 1, 2, 3. 3 tane nokta var. İlk noktaya boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şurada tepe noktası var. Tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa bir sık iğne yaptım. Bir tane daha batırıyorum. Sık iğne yaptım. Burası bizim başlangıç noktamız. İlmek belirleyicimi takıyorum. Bir zincir çekip 2 tane sık iğne yapmıştık. Yanındaki boşluğa geliyorum. 1, 2. 2 tane sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa bir tane sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. Her boşluğa birer sık iğne yaparak uç noktaya gelelim. Tepe noktasına geldim. 3 tane sık iğne yapıp dönmüştük. 1, 2, 3. İlk boşluğa batırıyorum. 1. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 2 tane sık iğne. Tepe noktasına geldim. O boşluğa da bir kez daha batırıyorum. 2.
2 sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa geliyorum. 1 2 2 tane sık iğne de oraya yaptım. Toplamda 3 çift yaptık. 2 4 6 sık iğne oldu. Sık iğnenin tam karşısına gelecek şekilde boşluğa batırıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Başlangıç noktasına geldim. Burada bir zincir çekip bir çift, yanına da bir çift yapmıştık. 2 tane çiftimiz oldu. Şimdi son uç noktaya geldim. Üçüncü çiftimizi de bu noktaya yapıyorum. Bir sık iğne, aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yaptım. 3 tane çiftimiz oldu. Burada da 3 çiftimiz vardı. Sayımız eşitlendi. Başlangıç noktasına geldim. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bakın oval görünümlü oldu. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 2. Bir çift yaptık. Şimdi burada yanındaki boşluğa batırıyorum. Aynı boşluğa bir kez daha yapıyorum. 2. 2 tane çiftimiz oldu. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir kez daha batırıyorum. 2. Toplamda 1 2 3 3 tane çiftimiz oldu. 2 4 6. Sayımız 6. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tek sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Her boşluğa sık iğne yaparak uç noktaya gelelim. Uç noktaya geldim. Burada 1 2 3 3 tane çift yapmıştık. İlk yaptığımız çiftin içerisine batırıyorum. 1 2. Aynı boşluğa 2 tane sık iğne yaptım. Bir çift oldu. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 2. 2 çift yaptık. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1. Aynı boşluğa bir kez daha. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1 2. Son çiftimizin içerisine de batırıyorum. Bir çifte oraya yapıyorum. 5 tane çift yaptık. Sayalım: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane sık iğne yaptık. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Her boşluğa sık iğne yaparak devam edelim. Başlangıç noktasına geldik. 3 çift yapmıştık. Burada da 2 tane boşluğumuz var. 1 2. İlk çiftin içerisine batırıyorum. 1. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. 2. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir çifte oraya yapıyorum. 1 2. 3 çiftimiz de burada vardı. 2 çiftimizle beraber 5 çiftimiz oldu. 10 sık iğne yaptık. Başlangıç noktasına batırıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum.
2 tane sık iğne yaptık. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1 2. Aynı boşluğa bir çift daha yaptım. 2 1 2. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tek. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tek. Uç noktaya geldik. Burada 5 çift yapmıştık. İlk çiftin içerisine batırıyorum. Bir çift. Aynı boşluğa bir kez batırıyorum. Yanındaki boşluğa bir tane sık iğne. Yanındaki boşluğa çift yapmıştık. Çiftin içerisine bir çift. Yanındaki boşluğa bir tek. Yanındaki boşluğa bir çift. Yanındaki boşluğa bir tek. Yanındaki boşluğa çiftin içerisine bir çift. Yanındaki boşluğa bir tek. Son çiftin içerisine de bir çift yapıyoruz. Şöyle elimizle açalım. Sayalım ilk çiftten. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 tane sık iğne yaptık. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Sık iğne yaparak birer kez uç noktaya geliyoruz. Başlangıç noktasına geldik. Bir çift, bir tek, bir çift yapmıştık. İlk çiftin içerisine batırıyorum. Bir çift sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa bir tek. Yanındaki boşluğa bir çift. Yanındaki boşluğa bir tek. Yanındaki boşluğa bir çift sık iğne yaptık. İşaretimi çıkartıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada 2 tane batırıyorduk. Bu boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane yapıyoruz. İşaretimi belirliyorum. Artık bu sırada arttırma yapmıyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tane sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tane sık iğne. Her boşluğa birer tane sık iğne yaparak 2 sıra yapalım. Arttırma yapmıyoruz. Arttırma yapmadan 2 sıra yapalım. Çanta tabanımızı 2 sıra arttırma yapmadan ilerledik. Uzunluğu 34 santim, modelde de 34 santim, genişliği 9 santim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra yaptık. Şimdi kenar işlemini yapacağız. Kenar işlemine başlamadan önce ütü yaparsak çantamızın tabanı düzgün oluşur. Şurada bir boşluk oluştu. Oraya batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Batırıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Aynı noktaya
bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada kenar işlemini yapacağız. İlmeğimize şu şekilde batmıyoruz. Tek tarafına batırıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Tek tarafına batırıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Tek tarafına batırıp sık iğne yapıyoruz. Her boşluğa sık iğne yaparak başlangıç noktasına gelelim. Bakın kenar oluştu. İlmeklerimizin tek tarafına batarak çantamızın kenar kısmını oluşturduk. Başlangıç noktasına geldim. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktadan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi içerisinden geçiriyorum. Tığımı çıkarttım. Yanındaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Yüzeye çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Hemen dibindeki boşluğa batırıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Uzatabildikçe uzatalım. İkisinden geçiriyorum. Tığımda bekletiyorum ilmeği. Doluyorum. Aynı boşluğa batırıyorum, uzatıyorum. İkisinden geçiriyorum. İlmeğimi bekletiyorum. Doluyorum. Bir kez daha batırıyorum. İkisinden geçiriyorum. Tığımda 1, 2, 3, 4 zincirle beraber 4 tane ilmeğimiz var. Dördünü birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Doluyorum. Aynı boşluğa batırıyorum. Uzatıyorum. İkisini birden çektim. Doluyorum. Batırıyorum. Uzatıyorum ipimi. İkisini birden çektim. İlmeğimi tığımda bekletiyorum. Doluyorum. 4 kez batırıyoruz. 3 4. Beşincisi de zincirin ilmeği. 1 2 3 4 5. Beşini birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 4. Bakın 1 2 3 4. Dördüncü ilmeğe tığımı alıyorum. Batırıyorum. İpimi uzatıyorum. İkisinden geçirdim. Birisi de zincirin ilmeği. 4 kez batırıyoruz. 1 2 3 4. Zincirle beraber 5 ilmeğimiz oldu. Hepsini bir keresinde çekiyorum. Bir zincir çektim. Doluyorum. Yine aynı boşluğa 4 kez batıyorum. İkisini çektim. İkisinden geçirdim. 2. Üçüncüsünü batırıyorum. İkisinden geçirdim. Dördüncü ilmeğimden de geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini birden çektim. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Arada 3 tane sık iğne kalıyor. Doluyorum. Batırıyorum. 1, 2, 3,
4. Uzatabildiğimiz kadar uzatalım. 2. 5 tane ilmeği birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Doluyorum. Yine aynı boşluğa batırıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi çekiyorum. Bir zincir çektim. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Aralarda 3 tane sık iğne kalıyor. 4. sık iğnenin tepe boşluğuna batırıyoruz. Bu şekilde dönerek geliyoruz. Başlangıç noktasına gelelim. Başlangıç noktasına geldim. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Arada 1, 2, 3. 3 tane boşluk var. Dördüncüsünde kaydırma yapıp zincir çekmiştik. Zincir çektiğimiz noktaya batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Artık bundan sonra başlangıçlarımız hep bu şekilde olacak. Dönerek geliyoruz, zincir boşluğuna batırıp kaydırıyoruz. Ortadaki bir zincir boşluğuna da batırıyorum, kaydırıyorum. İkinci kez kaydırma işlemi yapıyoruz. Burada tığımı değiştiriyorum. 4,5 numaralı tığımı alıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batırıyorum. İpimi yükseltiyorum. İkisinden geçirdim. Doluyorum. Boşluğa batırıyorum. İkisinden geçirdim. Doluyorum. İkisinden geçirdim. Burada zincirle beraber 4 tane oluyor. 4 ilmeğimin hepsini birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Bu aradaki bir zincir boşluğu yeterli gelmez ise 2 zincir de çekebiliriz. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa 4 kez batırıyorum. İkisinden geçirdim. Doluyorum. İkisinden geçirdim. 2. İkisinden geçiriyorum. 3. Dördüncü kez batırıyorum. İkisinden geçirdim. Burada 5 tane ilmeğimiz var. Zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5. 5'ini birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Geliyoruz. Bu ortadaki bir zincir boşluğuna batıp aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde hep dönerek yapıyoruz. İstediğim ölçüye gelene kadar ilerleyeceğim. Bu şekilde yapalım. 11 sıra ördüm. 12. sırada eksiltmelerimizi yapıyoruz. Şimdi burada şu kenar kısmındaki modelimizde işaret belirledim. Öbür kenar kısmında da işaretimi belirledim. Aynı ölçülerde yaptık ise bu sıralamada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bu tarafta ayırdım. 6 da bu tarafta. Yedincisine işaretimi belirledim. Eksiltmeye başlayacağız. Başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Örneğin şurada bitirdik veya burada bitirdik. Bitirdiğimiz noktada çantamızı tam ortalayamıyoruz isek o noktada ipimizi kesip bitirip başlangıç noktasında zincir çekerek tekrar modelimize oradan başlıyoruz. Bizim ölçülerimiz tam geldiği için bitirdiğimiz noktadan başlıyoruz. Devam ediyoruz. Ortaya gelip kaydırdım. 3 zincir çektim. Aynı şekilde. Tığıma doluyorum. 1 2 3
Zincirimizle beraber 4 oldu. 4 ilmeğimin hepsini birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Burada bir dilim yapıyoruz. Eksiltiyoruz. Tığıma doluyorum. Öbür noktada bir zincir boşluğuna geliyorum. 1 2 3 4. 4 kez battık. Zincirimizle beraber 5. 5 ilmeğimi de birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Doluyorum. Aynı boşluğa 1 2 3 4. İlmeğimizle beraber zincirimizle 5 tane ilmeğimizi hepsini birden çekiyoruz. Bir zincir çektik. Bu şekilde bir tane başlangıçta yarım yaptık. Aynı şekilde işaretlediğimiz noktaya kadar gelelim. İşaretimin olduğu noktaya geldim. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Tığıma doluyorum. Bir zincir boşluğuna 1 2 3 4. 4 kez batırıyorum. Bir zincirimizin de ilmeğiyle 5 ilmeği birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Bakın başta ve sonda yarım yaptık. 1 2 3 4 5. 5 tanesi de bütün oldu. Çantamızı ters çeviriyorum. Hemen şu baştaki boşluğa batırıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir boşluğuna batırıyorum. Kaydırıyorum. 1 2 3. 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Bir zincir boşluğuna batırıyorum. Aynı boşluğa 1 2 3. Zincirle beraber 4 oldu. 4 ilmeğimi birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Bakın V şeklini alıyor. Tığıma doluyorum. Öbür bir zincir boşluğuna geldim. Tam yapıyoruz burada. 1 2 3 4. Hepsini birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa 4 kez daha batıyorum. 1 2 3 4. 5 ilmeğimi birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Uç noktaya geldik. Bir tane yarım, bir tane tam modelimiz. Tam olan modelimizin içerisine batırıyorum. 1 2 3 4. Zincirimizle beraber 5 ilmeğimizi hepsini birden çekiyoruz. Bir zincir çektim. İkinci sıramızda 2 tane yarım, 1 2 3, 3 tane de bütün modelimiz oldu. Ters çeviriyorum. Çantamızın ön yüzeyi. Hemen başlangıçtaki ilmeğimizin içerisine batırıyoruz. Kaydırıyoruz. Bir zincir boşluğuna batırıyorum. Kaydırıyorum. 1 2 3. 3 zincir çektim.
Doluyorum. 1 2 3 4 4 tane zincirle beraber 5 ilmeğimizi çekiyoruz. Bir zincir çektim. Başlangıçlarda ve sonlarda yarım yaparak eksiltmelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Yarım yaptım. Doluyorum. Bütün olan yanındaki bir zincir boşluğuna batırıyorum. Tam yapıyoruz. 2 3 4 bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 4 kez daha batırıyoruz. 2 3 4 5 ilmeğimizi birden çektik. Bir zincir çekiyoruz. Doluyorum. Yanındaki bir zincir boşluğuna batırıyorum. Yarım yapmıştık. Burada da yarım yapıyoruz. 1 2 3 4 hepsini birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Bir bütün oldu. 2 yarım bir bütün. Çeviriyorum. Çevirdim. 2 yarım bir bütün kaldı. 1 2 3. Üçüncü sıramız bitti. Dördüncü sırada ve son sıramızda bir zincir çekmiştim. Şimdi şu ara boşluğa batırıyorum. Kaydırıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Doluyorum. Bu boşluğa 1 2 3 zincirle beraber 4 oldu. 4 ilmeğimi çekiyorum. Bir zincir çektim. Yarım yaptım. Doluyorum. Bir bütünün arasındaki bir zincir boşluğuna batırıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz var zincirle beraber. Hepsini çekiyorum. Bir zincir çektim. Doluyorum. Buraya da yarım yaptım. Şimdi şu bütünle yarım arasındaki boşluğa da batırıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi çekiyorum. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde burada ipimi kesiyorum. İpimi gizleyeceğim. Ön tarafını çeviriyorum. Bakın. Burada yaptığımız işlemin aynısını bu tarafta yapıyoruz. Başlangıcını göstereyim. Çantamızın öbür tarafında da aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir çektim, kilitledim. Tam ortada yarım yapıp bu tarafa dönmüştük. Şimdi yarım yapıp bu tarafa döneceğiz. Batırıyorum. Çekiyorum. 1 2 2 zincir çektim. Başta da bir zincir çekmiştik. 3 oldu. İpimizi de gizliyorum. Tığımın üstüne alıyorum. İpimi yükselttim. İkisinden geçiriyorum. Üç,
4. Zincirle beraber 4 ilmeğimizin hepsini çektim. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada ayrılıyor. Bir bütün olan bir zincir boşluğuna batırıyorum. Burada tam yapıyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. 2 3 4. Hepsini çekiyorum. Bir zincir çektim. Aynı boşluğa 4 kez daha batırıyorum. 1 2 3 4. Bir zincir çektim. Bakın burada ayrılıyor. Uç noktaya gelelim. Bir yarım, 1 2 3 4 5 5 bütün yapmıştık. Bir yarım yapıyoruz. Bir 2 3 4. 4 kez battım. Hepsini bir keresinde çekiyorum. Bir zincir çektim. Bakın 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 sayılarımız eşit ve tam ortaladık. Yine aynı işlemi dönüyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Çantamızı çeviriyoruz. Aynı işlemi karşılıklı gelecek şekilde yapıyoruz. 4 tane şu parçamızdan, yarım parçamızdan olacak. Bu şekilde tamamlayalım. Çantamızın tam karşılıklı gelecek şekilde 4 parçasını da yaptık. Şimdi burada hepsinin üstünden sık iğne yaparak bir sıra geçeceğiz. Bir zincir çekiyorum, ipimi aldım. Eksiltme yaptığımız nokta vardı. İlk başladığımız. Tam onun şu birleşme, şu aradaki boşluğa tığımı batırıyorum. Tam boşluktan. İpimi çekiyorum. Bir zincir çektim. Şimdi şurada boşluk var. O boşluğa batırıyorum. İpimi de alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Zincir çekip trabzan yapmıştık. Zincir çektiğim noktaya batırıyorum. Sık iğne yaptım. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yeterli geldi. Yeterli gelmediyse 3 tane de yapabiliriz. Şurada zincir boşluğu var. Zincir boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şurada boşluğumuz var. Birleşme noktasındaki sık iğne yapıyorum. Şu tepe noktasındaki noktaya batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şimdi eksiltme yaptığımız yine ikili trabzanın boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yaptım. Aynı noktaya bir tane daha batırıyorum. Sık iğne yaptım. Şimdi şurada tepe boşluğu var. Tepe boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde düz gitmesi lazım. Kademe kademe değil. Burada kademe kademe değil. Bu şekilde düz çıkacağız. Tepe noktasına batırıyorum. Sık iğne yaptım. Şurada bir boşluk var. Zincir boşluğu. Sık iğne yaptım. Eksiltme yaptığımız, zincir çektiğimiz noktaya batırıyorum. Sık iğne yaptım. Bir tane daha batırıyorum. Oraya bir tane daha batırıyorum. Bakın.
Tepe noktasına batırıyorum. Sık iğne yaptım. Trabzan boşluğuna geldim. 1 2 2 tane sık iğne yaptım. Şu tepe noktasına geldim. Şuradaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yaptım. Şu aradaki zincir boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yaptım. Tepe noktasına şu boşluklara batarak sık iğne yapıyoruz. Bakın kenar işlemini yaptık. Şimdi dönüyorum. Şu tepedeki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İkili trabzan olan zincirli boşluğa batırıyorum. 1 2 bir tane daha gerekiyor. 3. Burada kendimize göre ayarlayabiliriz. 3 gerekiyorsa 3 tane, 2 gerektiği zaman 2 tane boşluğa batırıyorum. Aşağı iniyorum. Trabzan boşluğuna batırıyorum. 1 2 burada uzun çektiğim için 3 tane sık iğne yeterli geliyor. İlk başladığımız noktaya geldim. Birini sağa, birini sola dönmüştük. Şimdi yarım olan modelin trabzan kısmına batırıyorum. 1 2 3 çeviriyorum. Zincirli kısmına batırıyorum. 1 2 3 tepe noktasına batırıyorum. Buradan atlıyorum. Hemen öbür tepe noktasına batırıyorum. Buradan trabzan olan noktaya batırıyorum. 1 2 3 bu şekilde etrafına sık iğne yaparak başlangıç noktasına gelelim. Başladığımız noktaya geldim. İpimi kaydırıyorum. Bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. İpimi de gizleyeceğim. Çantamızın askısının bir tanesini hazırladım. İki ucunda ip bıraktım. Çantamızı dikerken yardımcı olacak. Ölçümünü veriyorum. ...51 santim. Burada çantamızın gövdesini hazırladık. Askıları kolumuza denersek daha belirleyici olur. İpimi aldım, uzun bırakıyorum. Bir tane zincir çektim, kilitliyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. İlk zincirin içerisine batırıyorum, kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 3. Yanındaki boşluğa batırdım.
4. Yanındaki boşluğa batırdım. 5. Başlangıç noktasına geldik. Bakın. Batırıyorum. 6. Şimdi burada 2 ilmeği alıyoruz. İçinden geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın şurada 2 ilmeği başak şeklinde gözüküyor. Alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada başlangıç noktası artık yok. Dönerek yapıyoruz. Döne döne şekil alıyor. Burada dikkat etmemiz gereken ilmek kaçırmayalım. Bakın 2 ilmeği alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın şekil almaya başladı. Bu şekilde dönerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Askımızın ucunda ip bırakmıştık. İğneden geçirdik. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Her tarafından iğnemizi geçiriyoruz. Bu şekilde dikiyoruz. Öbür askısında aynı şekilde dikelim. Öbür tarafını da hazırlayalım. Çantamız bitti. İçini açıyorum. Büyük bir çanta oldu. Askılarını da iyi bir şekilde sabitledik. Öyle göstereyim. Çok hoş oldu. Burada ölçümünü veriyorum. Taban uzunluğu 36 santim. Askıdan başlayarak tabana kadar olan uzunluğu 37 santim. Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Hoşça kalın.